Soğuk ve nemli olan bir şehrin sisinden dışarı fırlayan devasa bir üçgenin ufuk çizgisinden gözlerinizi süslediğini düşünün. Aşağıdaki kutu gibi beton apartman blokları gökyüzüne 330 metre yüksekliğe ulaşan bu tuhaf, şekilli binanın büyüklüğü ile eşleşemez. Öngörülen görünüme rağmen bu yapı Fransa'daki Eiffel Kulesi'nden veya New York'taki Chrysler binasından biraz daha yüksek. Burası 3,9 milyon metrekarelik kullanılabilir alan ile 3000 odaya sahip bir otel. Dünyanın en büyük otellerinden bazılarına rakip olacak kadar büyük. Hatta kumarhaneleri ve gece kulüplerini içerecek şekilde tasarlandı. Yani burası her şeyiyle muazzam bir yapı. Ancak parlak cephesine rağmen bu otel tek bir misafir bile ağırlayamamış ve aslında neredeyse 30 yıldır bomboş. Bütün bu bilgilerle bu inanılmaz, ürkütücü otelin nerede olduğunu tahmin edebilir misiniz? Pekala, kendinizi hazırlayın. Çünkü size söyleyeceğim şeye inanamayacaksınız. Amerika'da bir yer tahmin edin. Belki de Rusya'da unutulmuş bir şehir. Ya da Çin'de bir yapı. Aslında bu ülkeler süper güç oldukları için mantıklı olabilirdi. Ancak hayır, bu otel aslında dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de. Evet, burası ülkenin başkenti Pyongyang'de bulunan Ryugong Oteli. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak bilinen Kuzey Kore'yi tanımayanlar için Kim ailesinin sosyalist diktatörlüğü tarafından yönetiliyor. 1948 yılından beri Kim soyunun 3 nesli ülkeyi mutlak otoriteyle yönetiyor. Bu askeri politikaları ve baskıcı rejimi onu dünya çapındaki birçok ülke ile düşman haline getirdi. Bu nedenle Kuzey Kore diğer ülkelerle iyi bir ticaret ve turizm ilişkilerine sahip değil. Bu nedenle yılda yalnızca yaklaşık 300 bin yabancı ziyaretçi ağırlıyor. Kulağa çok fazla gibi gelebilir. Ancak Güney Kore'ye ziyarete giden 17 milyon turist ile karşılaştırıldığında okyanusta bir damla bile değil. Öyleyse neden 3000 odalı bir otele ihtiyaçları olsun ki? Bunu anlamak için zaman makinemize atlayıp 1986 yılına kadar geri gitmemiz gerekiyor. Ancak bu zaman makinesi YouTube'un beğeni ve abone ol butonlarıyla çalışıyor. Bu yüzden henüz yapmadıysanız bunlara bastığınızdan emin olmak için aşağıdaki düğmelere bakabilirsiniz. Hepsi bu kadardı. Teşekkür ederim. Şimdi zaman yolculuğumuza başlayalım. Burada Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın hala devam ettiği ve bunun Kore'ye kadar uzandığı 1986 yılındayız. Kuzey Kore Sovyetleri destekledi. Ancak Güney Kore Amerika'yı destekleyerek ülkenin sevgi bağını kopardı. Bu savaş, savaşlardan ziyade güç algısıyla yapılıyordu. Güney Kore gösteriş yapmaktan korkmuyordu. 1986'da Güney Koreli bir firma o sırada dünyanın en yüksek oteli olan Singapur'daki Stanford Oteli'nin yapımına destek verdi. Güney Kore aynı zamanda Kuzey Kore için çok zor bir durum olan 1988 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Ancak Kuzey Kore'ye kızmak yerine intikam almaya karar verdi. Olimpiyatların bir tür sosyalist versiyonu olan 1989'da Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni düzenlediler. 22 bin katılımcı ağırlamak için Pyongyang'in havaalanını genişlettiler. Yepyeni 150 bin kişilik bir stadyum inşa ettiler ve 3000 odalı Ryugong Oteli'nin inşaatına başladılar. 105 katlı bir bina olacağı düşünülüyordu. Güney Kore'de olan en yüksek otelin ünvanını böylece alabilecek ve Kuzey Kore'yi haritaya yerleştireceklerdi. Sadece bu da değil. Bugün bile dünyada 100'den fazla kata sahip sadece 21 bina bulunuyor. Dolayısıyla bu o dönem için ciddi bir güç göstergesiydi. Yine de bu büyük bir görevdi. Çünkü Kuzey Kore çelik gibi pek çok gelişmiş inşaat malzemelerine sahip değildi. Bu yüzden kendi elindekilerle yetinmek zorundaydı. Ancak yeterli çelik olmadan beton tek başına yapısal olarak devasa binaları inşa edecek kadar sağlam değildi. Bu yüzden her biri eğimli 3 kanattan oluşan bir set olarak tasarladılar. Geniş bir tabandan sivri bir tepeye yükselen 70 derecelik bir yapıyı hayal edin. Her şey yolunda giderse bu Kuzey Kore'nin mimari tacında mücevher olacaktı. Bu gerçekten de büyük bir projeydi. İnşaat 1987'de başladı. Ancak 1989'da
festival başladığında otelin yapımı henüz bitmemişti. Mühendislik sorunlarının projeyi gerilediğini iddia ettiler. İleriki günlerde ise festivalin yerine yüce lider 2. Kim Sung'un 80. doğum gününü kutlamak için 1992'de açılacağını duyurdular. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği çöktü ve 1992'de Kuzey Kore'nin ekonomisi patlak verdi. Proje Pyongyang'ın şehrine musallat olan bitmemiş çirkin bir beton piramit bırakarak fon eksikliği nedeniyle durduruldu. İkinci Kim Sung'un umduğu doğum günü hediyesi tam olarak bu değildi elbette. Ancak daha da kötüsü Japon gazeteleri binanın Kuzey Kore'ye inşa edilmesinin şaşırtıcı bir şekilde 750 milyon dolara mal olduğunu ortaya çıkardı. Yani arkadaşlar ters gidebilecek her şey ters gitmişti. Proje sanki lanetlenmiş gibiydi ve bu lanet oldukça uzun süre devam edecek gibiydi. 16 yıl boyunca tamamlanmamış yapı penceresiz ve zirvesinde demirli başı ile kalmıştı. İyice eskiyen bu paslı inşaatın tepesindeki vinçler bile kullanılamaz hale gelmişti. Yapı yıkılabilirdi elbette ama bu da dünyanın geri kalanına başladıkları işi bitirmek için ne paraları ne de güçleri olmadığını gösterecekti. Bu yüzden ekonominin çökmesiyle yeni lakabıyla Kıyamet Oteli'ni yalnız bırakmaktan başka seçenekleri kalmamıştı. Ancak hükümet bitmemiş bu inşaat yığınından o kadar çok utanmıştı ki başkentin ve hatta ülkenin simgesi halinde olan bu oteli tamamen terk edemedi. Büyük kutlamalarda yapıyı etkileyici havai fişek gösterileri için kullandılar. Yine de ülkenizin tüm parasının yarısını bir yere harcarsanız onun sadece yüceltilmiş bir Roma mumu olmasını ister miydiniz? Sanmam. Daha sonra 2008'de Kim Jong-un hükümdarlığı altında inşaat yeniden başlatıldı. Kuzey Kore hükümeti ülkeye bir 3G ağı sağlamak için Mısırlı Orascom şirketi ile birlikte bir yatırım anlaşması yaptı. Mısırlılar lanet iddiaları karşısında güldüler ve 180 milyon dolar olan oteli bitirmek için 400 milyon dolarlık bir anlaşma yaptılar. Arkadaşlar adil olmak gerekirse piramitleri inşa etmede Mısırlılardan daha iyi kimse yok. Ancak daha sonra Avrupa Ticaret Odası'ndan bir gruba şantiyeye giriş izni verdiklerinde bir ziyaretçi üyesi yapının onarılamaz bir durumda olduğunu iddia etti. Duvarlar yıkılıyordu, asansör boşlukları yamuktu ve kullanılan inşaat malzemeleri en iyi ihtimalle standardın altındaydı. Yine de hükümet Ryugong'un 2012 yılında açılacağını ve bu yepyeni açılış tarihi 2. Kim Sung'un ebedi saltanatının 100. yıl dönümünü kutlamak için muazzam bir açılış yapacaklarını söylemişlerdi. Lanet sonunda kalkmış gibi görünüyordu. 2011 yılına kadar dışı nihayet tamamlandı. Süper modern ve şık bir görünüm veren son panelleri dış tarafa yerleştirmişlerdi. Ancak tuhaf bir şekilde içerisi bitmemişti. Sözde açılış yılı olan 2012'de bir grup turiste otelin içine bir defalık ziyaret hakkı verildi. İçerisinin dışarısı ile eşleşmesini beklerken fena halde hayal kırıklığına uğradılar. En azından tepeden manzara hayal kırıklığına uğratmamıştı. Yani Ryugong yıl sonuna kadar açılırsa bir mucize olacaktı. 2012'nin sonlarında Alman lüks otel grubu Campings şaşırtıcı bir şekilde Ryugong'un 2013 ortalarında kendi yönetimi altında kısmen açılacağını duyurdu. Bu noktada bahse girerim, Kuzey Kore hükümeti bu işi bitirmek istiyordu. Ancak lanet birkaç ay sonra Kempinski'nin hiçbir uyarı bulunmadan anlaşmadan çekilmesiyle tekrar ortaya çıktı. Yepyeni Yüce Kim Jong çok sayıda tehdit edici nükleer test yürütüyordu. Kempinski için bu büyük anlaşmaya büyük bir engel oluşturuyordu. Böylece hızla ve sessizce uzaklaşmışlardı. Kim Jong'un nükleer manevrası ve Pyongyang'ın inşaat krizi yabancı yatırımcıları korkutuyordu. Otel 3 yıl daha dokunulmadan öylece kalmıştı. Ekonomiye yön veren bu otelde inşaatın başlamasından 30 yıl sonra yani 2017 yılına gelindiğinde bile hala açılmamıştı. Kısa bir hareketlilik görüldü. En üstteki birkaç odada ışıklar açıktı. Ancak Kıyamet Oteli hep kapalı kaldı. Birçoğu kapılarının açılacağına şüphe ederken diğerleri gizlice şeytanın bir sığınağı mı yoksa büyük bir kapalı su parkına mı dönüştürüldüğünü merak ediyorlardı. Her ne düşünülürse düşünülsün günümüzde bile hala kapalı. Yapılan son hareket ise 2018'de bir gecede otelin en tepesi aniden renklendi.
Otelin piramidinin tepesinde Kuzey Kore bayrağı karanlıkta parlak kırmızı bir fener gibi dalgalanıyordu. Birkaç ay sonra Ryugong tüm ön yüzünde geceleri çeşitli görüntüler ve kısa tekrar eden videolar ile aydınlatılmaya başlandı. Bu da kısa sürede akşamları devasa ışıl ışıl bir propaganda makinesi haline gelmesine neden oldu. O kadar yıldan sonra görünüşe göre hala her akşam saat 7'den akşam 10'a kadar yanıyor. Ancak böyle karanlıkta durması sanki Kuzey Kore'ye yeterince Mordor değilmiş gibi Saruman'ın her zaman dikkatli olan gözüne benziyor. Yakınlarda olsaydım birkaç hobbitin gelip bu yanardağı sormasına şaşırmazdım sanırım. Ne olursa olsun hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Dünyanın en yüksek oteli tacını Güney Kore'den almak yerine şimdi Guinness Dünya Rekorlarında dünyanın en büyük boş binası unvanını aldı. Sevgili arkadaşlar, sanırım daha fazla devam edemeyeceğim. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.